Beyin şöyledir. En ufak minicik bir damarınızda pıhtı atarsa çok şiddetli bulgu gösterir. Baş ağrısından felç, ölüme kadar giden bulgular. Hangi merkezi tuttuğuna bağlı. Konuşma merkezini tutarsa konuşamazsınız. Sol kolunuzu, ayağınızı oynatan merkezi tutarsa felç. Bu el ayak tutmaz, düşersiniz. Elinizi kolunuzu kaldıramazsınız. Çok nettir yani çok nettir. Beyin ve çok hemen eğer hastaneye gidilirse aslında ön müdahalesi de mümkün. Mümkündür. Hasar daha az olur. Az olur. Göze attı, kör olursunuz. Evet. Bu kadar. Peki hemen sana şunu sormak istiyorum. Yani burada esasında bence problem ne? Bu pıhtının oluşmasını önlemeye çalışmak. Evet. Doğru. Biraz önce sen çok güzel bir hasta grubu söyledin. Kapakçık hastalığı olan, işte daha önce enfarktüs geçiren, ritim bozukluğu olan. Bu hastalarda peki sizin yaptığınız bir tedavi var mı? Pıhtı olmasın diye. Yani hiç bu işlere girmeyelim, pıhtı olmasın. Var tabii. Kanı sulandıran ilaçlar veriyoruz. Çok yeni ilaçlar çıktı. Eskiden çok yakın takip etmek gerekiyordu bunları kan testleriyle. Şimdi artık takip etmeden, herhangi bir kan ölçümü yapmadan da hastaları bu kanı sulandıran ilaçlarla takip etmek mümkün. Tabii sıfırlamıyoruz hiçbir zaman. Sıfırlamak mümkün değil. Doğada böyle bir şey yok. %100 başarı yok. Çok aza düşürüyoruz. Çok düşük rakamları düşürüyoruz. Böylece hastalarımızı koruyoruz. Şimdi esasında bu yeni ilaçlar hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü polikliniğe gelen de herkesin sorusu. Çünkü çok kişi işte daha önce alıştığımız bu kan sulandırıcılara alışmış ama onu INR dediğimiz bir değerle siz takip ediyordunuz. Fakat bakıyorsun hasta çok yeşillik yiyor, bir anda INR'si düşüyor veya işte başka greyfurt suyu içiyor, bir anda yükseliyor. Hakikaten bunu ayarlamak çok zordu. Bir kere sana şunu sormak istiyorum. Burada Coumadin kullanmak zorunda olan insanlar var. Bunlara önerilerin var mı bu hasta grubuna? Hani INR'yi daha stabil halde tutabilmek için, daha dengeli tutabilmek için nelere dikkat etmesi gerekiyor hastanın? Sen biraz önce bahsettin. Bir takım yiyecekler. Coumadin çok kötü bir ilaç. Ama aslında sağladığı fayda çok yüksek bize. O yüzden kullanıyoruz. Neden kötü ilaç? Her şeyle etkilenebilir. Grip olursun, antibiyotik alırsın, o antibiyotikle etkilenebilir. Ve neyle, ne zaman, ne kadar etkileneceğini bilmek mümkün değil. O yüzden de yakın monitorizasyon, yakın takip yapmak zorunda kalıyoruz. Yani tehlikeli bir ilaç aslında. Evet. Kötüden Çok sulandırırsak ne olur? Kanama olur. Evet. Az sulandırırsak pıhtı olur. Yani iki ucu keskin bir bıçak. Bir de şöyle bir şey var. Mesela hastalar bana geliyor, ilaç kullanıyor ama INR değerine mesela 3 aydır bakmamış. Aynen öyle. Ki yıllık beyin kanaması riski bu ilacı kullanırken %1 civarında. Burada herhalde INR takibi konusunda da hastalara sürekli uyarmak gerekiyor değil mi? Mutlaka. Çok önemli. Monitorizasyon çok önemli. Şimdi pıhtı evet yolu üzerinde beyne attık. Başka nerelere atabilir diye istersen Ama biraz. Beyni de es geçtin diyelim. Dedin Evet. ki Murat sen bu istasyona da uğramayalım. Burada hizmet kötü. Devam ediyorsun. Nereye gidebilirsin? Evet, ben de bu arada kan dolaşımı arkandan geliyor senin. Önce kan gitsin. Kan gitmiş. Nereye ben gidebiliriz? göndermiştim. En uçta. Bacak damarlarımıza gidiyoruz değil mi? Ha yolda başka ne olabilir? Böbrek damarımız olabilir. Evet, mesela böbreğe atarsa ne Atar. olacak? Böbreğe atarsa akut böbrek yetmezliği gelişir. Diyalize mahkum olabilirsiniz. Onu da gene çok hızlı hastaneye başvurup tedavisini almak lazım. Bağırsak damarlarına atabilir. Bağırsak damarına atabilir. Sen bunu iyi bilirsin cerrah olarak. Ne yapar? Mezenter iskemisi yapar. Evet. Ciddi karın ağrısıyla gelir hastalar. O ne, Ve o ne? çok ciddi bağırsak çıkarımı yapman gerekebilir. O ne? Mide bağırsak sistemini besleyen damara eğer pıhtıyı atarsa bu sefer ne olacak? Mide ve bağırsaklara kan gitmeyecek. Ne olacak? Bir yere kan gitmiyorsa Nekroz. nekroz yani çürür. Şöyle düşünün, bir tarla düşünün. Yemyeşil ama hiç sulamıyorsunuz. Zaman içinde ne olur? Kurur. Bütün ekininiz kurur, çürür gider. Peki bu gangren dediğimiz ki ben de gangren olduğunu yayında öğrendim. Doktorun programında ve arkadaşlarıma gangren dediğinde hayır o kangren diyorlar. Hayır efendim gangrenmiş o diyorum. Hakikaten yeni bir bilgi benim için. Gangren de mi bu pıhtı yüzünden olan bir şey? Gangren daha çok ekstremite yani bacaklarda mesela attı. Kan gidiyor. Bacağımız olarak düşünelim. Kalpten geldik. Bütün organları geçtik. Geldi attı. Ne yaptı? Bacağı tıkadı. Bacakta biraz daha vaktimiz var. 24 saate kadar müdahale edilebilir. Ne olur? Bacak şişmeye başlar. Morarır. Şiddetli ağrı olur. Bu durumda da hemen ya buradan bir kateterle o pıhtıyı çekiyoruz ya da cerrahi olarak açarak o damarın içindeki pıhtıyı Şimdi tabii bu toplar aslında yani hücrelerimiz aslında gitmişti, kullanıldı. Ama önünde pıhtı olduğu için bak arkada bir sürü birikti. Oldu. O zaman bu şu riski de getirmiyor mesela pıhtıyı şuraya atalım. Arkasında da aslında bu pıhtı sürekli uzuyor çünkü Geciktikçe sürekli tabii arkadan gelen Tabii ki. hücreler var. Tabii ki. Geciktikçe bu pıhtının miktarı artar.
Burada peki sizin önerileriniz nelerdir? Yani pıhtıda mesela pıhtı attığı zaman biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Beyne atar, biz onu beyinde eriterek çözebiliriz dedin. Başka bölgelerde de bu tedavi uygulanabiliyor mu? İstersen biraz ondan bahsedelim. Evet, bu tür ilaçları kullanabiliriz ama zaman önemli. Hasta erken gelirse eritici ilaçları kullanmak daha uygun. Ama geç gelirse artık bu pıhtı bu kadar çok olduğu için, büyüdüğü için o ilaç buraya etki etmiyor. Bu kadar büyük pıhtıyı çözemiyor. O zaman mekanik bir takım müdahaleler gerekiyor. Ya kateterle girip onu çekeceksiniz ya da açarak embolektomi yapacaksınız. Evet, O yani bu emboliyi önemli olan bu pıhtıyı bir şekilde çözmek ya da ya cerrahi olarak ya da işte pıhtıyı eriterek ortamdan almak ki ne olsun, bacağa tekrar kan gitsin ve bacağın beslenmesi devam etsin. devam etsin. Organı kurtaralım. Evet, organı Organ kurtarmak hangisi? önemli. Peki çok önemli, kadınlar için bir daha altını çizmek istediğim bir şey var ki kadın doğum yani doğum kontrol haplarıyla sigara birleştiği zaman Birlikte dediniz. kullanımında çok yakın zamanda 23 yaşında bir genç hastam vardı. Bir uçak yolculuğu yapıyor. Evet. Okyanus aşırı yolculuk ve her ikisini de kullanıyor. Pulmoner emboliyle geldi bize. Yani bu- Akciğere pıhtı atmıştı akciğere yani. pıhtı atmasıyla geldi. Hem hareketsizlik var, hem doğum kontrol var. O hormonal denge bu akışları bozuyor, kan pıhtılaşmasını artırıyor. Hem de sigara kan pıhtılaşmasını ciddi artıran ve damarı daraltan bir etki gösteriyor. Üçünün birlikteliği ölümcül bir sorun yaratıyor. Akciğere pıhtı atması eğer yeterince büyük pıhtı atarsa ani ölümle bile sonuçlanabilir. Allah korusun ve 23 yaşında. 23 yaşında çok genç tabii. Yani bu kadar tabii erken yaşta pıhtı görüldüğü zaman biz genellikle kişide genetik bir yük var mı? Onun araştırmasını yapıyoruz. Biraz istersen ondan bahsedelim. Kimlerde acaba hani ailesel bir yatkınlık var mı yok mu? Kimlerin araştırılması gerekir? Sık sık pıhtı atakları olan insanlar, ailesinde pıhtıya bağlı ölüm olan insanlar. Bunlar da mutlaka o dediğin genetik araştırmaları yapmak lazım. Pıhtılaşma proteinlerine, faktörlerine bakmak lazım. Bunlarda bir bozukluk, değişiklik var mı diye. Tabii şunu mutlaka ekleyelim. Bacağını kırdın, yatıyorsun. Evet. Kemik operasyonu ne yaptılar? Bacağını tamir ettiler, fikse ettiler. Burada önemli noktalardan biri de yağ embolisi. Yağ da gider, ne yapar? Kemikten çıkan yağ akciğeri tıkayabilir. Bu çok önemli. Bunun konuda uyanık olmak lazım. Bir de 3 günden fazla hasta eğer hastanede yatıyorsa ve hareketsiz olarak yatıyorsa pıhtı oluşma riski yüksektir. Mutlaka yatış sırasında kanı sulandıran ilaçları vermek lazım. Profilaksi, yani önlemek için vermek lazım. Çok enteresan. Mesela derin ven trombozu açısından baktığınız zaman biz İngiltere ile çok yakın istatistiklere sahip bir ülkeyiz. Oradaki istatistikler şunu gösteriyor. Her yıl neredeyse bir uçak dolusu insan derin ven trombozu nedeniyle ve akciğer embolisi nedeniyle kaybediliyor. Çok enteresan. Çok teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz verdiğiniz Timur, bilgiler verdiğin için. değerli bilgiler Yine için. geliniz lütfen. Kendinize çok iyi Memnuniyetle. bakın. Ayağına sağlık. Çok teşekkürler. Devam edeceğiz.